Bu odada çalışan akvaryumların büyük kısmını filtre eden şey bu gördüğünüz bitkiler. Selamlar, ben Murat. Evimin bir odasında akvaryum balığı üreterek bir marka kurmaya çalışıyorum ve bu videoda akvaryumda bakabileceğiniz salon bitkilerine değineceğiz. Salon bitkileri diyorum çünkü ülkemizde bu bitkilerin çoğu salon bitkisi olarak bir köşede tutuluyor. Biz ise bu bitkileri akvaryum hobisine sokarak bunlardan faydalanacağız ve hem görsel olarak güzel görüntüler elde edeceğiz hem de akvaryumların sularını daha sağlıklı hale getireceğiz. Siz de bu görmüş olduğunuz salon bitkilerini kullanarak akvaryumunuzda daha sağlıklı sular elde edebilirsiniz. Özellikle nitrattan, amonyaktan arındırılmış sular elde edebilirsiniz ve sağlıklı sistemler kurarak daha sağlıklı balıklar yetiştirebilirsiniz. Aynı zamanda tropikal görünüm için bu bitkiler birebir. Üstelik bu bitkilerin bakımı düşündüğünüzden çok daha kolay. Şimdi arkamda şurada bir patos sarmaşığı görüyorsunuz. Yanında bir dağ palmiyesi var. Büyük monsteralar, deve tabanları var. Bunların hepsini akvaryumda kullanabilirsiniz. Bir de akvaryumun içerisinde şu an sokulu olan şans bambuları var. Hepsine tek tek bu videoda değineceğiz. İlk bitkimiz patos sarmaşığı. Benim aslında her akvaryumda olan özellikle canlı doğuranların ve beta gruplarından ayırmadığım bir sarmaşık. Bu sarmaşığın en güzel özelliği düşük ışık değerlerinde bile çok hızlı büyüyebiliyor olması. Aynı zamanda çok kolay çoğaltılabiliyor olması. Herhangi bir yerinden çelik alarak suda tekrar köklendirebiliyorsunuz. Ve bu bitkiyi neredeyse öldürmeniz imkansız. Yani öldürmek için ekstra çaba göstermeniz lazım. O kadar verimliliği yüksek. Bu bitkinin akvaryumda kullanımı ile ilgili birkaç farklı yöntem var. En kabul görmüş olanı doğrudan bu bitkiyi suya sokmamak, yapraklarının suyun dışında kalacak şekilde konumlandırılması, sadece kök kısımlarının suya değmesi. Ben hem böyle kullanıyorum hem de yaprakların tamamen suda olduğu versiyonları da kullanıyorum. Zaten bu videoda aralara mutlaka koyarım. Şu ana kadar bir problem yaşamadım ama şöyle bir durum var. Eğer yaprak güçsüzse, eğer yaprağın açılmış bir yeri varsa ya da bitkinin açık bir yarası varsa su buralardan bitkiye girerek bitkiyi öldürebiliyor. Bunu gerçekten kendim tecrübe ettim. Bu yüzden yaprağın yani suyun içine girecek kısmın tamamen sağlıklı olması lazım. Suda çürüme başlarsa su değerleriniz çok hızlı bozulabilir. Bu yüzden en verimli kısım aslında doğrudan bitkinin köklerinin suya girmesini sağlamak. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Bu patos sarmaşığının şu görmüş olduğunuz dallarını alarak akvaryumun cam köşelerinden tutturabilirsiniz. Bu mandalla olabilir, telli olabilir, bir şekilde oraya bağlayabilirsiniz. Bu sayede kökler suda büyüyerek bitkinin gelişimini sağlayacaktır. Bitki çok uzadığında doğrudan yapraklardan keserek de bitkinizi çoğaltabilirsiniz. Akvaryumun ne gibi faydaları var, buna gelelim. Bu bitki ciddi şekilde nitrat emiyor. Gerçekten hem suyu temizliyor hem nitratı emerek balıklar için sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Kökleri büyük bir saklanma alanı oluşturuyor. Bu da yavru balıklar için, özellikle canlı doğuran gruplar için çok yüksek verimlilik sağlıyor. Bayağı bir kök salıyor çünkü suyun içerisinde. Bu da tropikal doğal bir görünüm oluşturuyor. Zaten görsel olarak da çok ciddi bir katkı sağlıyor akvaryuma. Patos sarmaşığını akvaryumda kullanmanın en büyük faydası balıklar için stabil bir ortam oluşturabiliyor olması. Kendi gelişimini devam ettirirken sudaki zararlı bakterileri, zararlı her şeyi emiyor aslında. Bunları gübre olarak kullanıyor demek mantıklı. Bu sayede hem akvaryum temiz kalıyor hem balıklar için stabil bir ortam oluşturuyoruz. Özellikle su değerlerinin stabil durması benim için çok önemli. Bunu patos sarmaşıkları benim için çok iyi şekilde yapıyorlar. Bu bitki hazır kurmayı düşünen sistemler için, doğal akvaryum kurmak isteyenler için aslında kullanabilecek en güçlü filtre. Balıklarınız buna uygunsa, ciklet türleri beslemiyorsunuz, patos sarmaşığını bence akvaryumunuzun üst köşesinde bir yere konumlandırın. Faydasını mutlaka göreceksiniz. İkinci bitkimiz deve tabanı yani monsteralar. Bunu zaten sık sık büyük tasarımlarda görüyorsunuzdur. Eğer benim kadar çok fazla akvaryum videosu izliyorsanız mutlaka denk gelmişsinizdir. Ben de bolca var, çoğalttıklarım küçükler de var. Şimdilik herhangi bir akvaryumda konumlandırmadım bunları ama ilerleyen zamanda büyük bir proje yapıp gerçekten doğal, tropikal bir akvaryum kurmak istiyorum. Bu yüzden bu bitkileri şimdilik evde, salonda büyütüyorum. Küçük olanları akvaryuma koymak daha mantıklı bu arada. Yönetimi çok kolay oluyor çünkü çok hızlı büyüyorlar. Monsteralar bu büyük delikli yaprakları çok estetik duruyorlar. Bu sayede akvaryumda da hem görsel olarak bir şölen yaratmış oluyorlar hem de nem dengesini korumuş oluyorlar büyük yapraklarıyla. Orta ışık sevdikleri için hemen her yerde kullanabilirsiniz. Aslında doğru ışıklandırmayla karanlık bir köşede bile çok kolay büyütmek, bakmak mümkün. Faydalarına gelecek olursak monsteralarda akvaryumda nitrat ve toksin emilimi yüksek olan bitkiler. Bu sayede akvaryumdaki zararlı maddeler akvaryumdan uzaklaştırmış, aslında bitkinin gelişmesine katkı sağlamış oluyoruz. Bir diğer ve benim için en önemli faydası aslında ortama doğal bir biyotop etkisi yaratıyorlar. Doğal bir görünüm oluşturuyorlar. Hem akvaryumdan dışarı çıkan yapraklarıyla hem akvaryumun içine süzülen kökleriyle
çok doğal bir görünüm oluşturuyorlar. Yalnız burada kullanımda dikkat edilmesi gereken bir durum var. Monstera türlerinin bir hava kökleri var. Bu hava kökleri bitkinin her yerinden dışarı fışkırabiliyorlar. Hemen şurada görüyorsunuz aslında saksının etrafında. Bunlar her yerden dışarı fışkırabiliyorlar. Bunların suya girmesi hava köklerinin çürümesine sebep oluyor. Bunların mutlaka dışarıda kalması lazım. Suda çürümesi de istediğimiz en son şey. Monstera'yı konumlandırırken akvaryumun üst köşelerine, şurada parmağımla göstermeye çalışayım. Üst köşelerine bir tel yardımıyla gövdeden bağlayabilirsiniz. Yaprakların ve gövdenin mutlaka suyun dışında durması lazım. Kökler suyun içerisinde salınım yaparak bitkiyi büyütmeye devam edecektir. Bir de bu hava köklerine dikkat etmeniz lazım. Eğer hava kökü doğrudan suya doğru uzuyorsa yönünü değiştirerek bitkinin hava köklerinin havada durmasını, yani havalı ortamda kalmasını sağlayabilirsiniz. Bunlara dikkat ettiğinizde akvaryumda çok sağlıklı ortamlar oluşturabilirsiniz ve çok güzel görseller oluşturabilirsiniz. Benim gerçekten akvaryumda kullanmayı en çok sevdiğim salon bitkisi monsteralar. Hem nem dengesi çok güzel, hem düşük ışıkta çok güzel büyüyorlar ve böyle büyük büyük yapraklar gözü çok dolduruyor. Bu yüzden doğal, özellikle Amazon ormanı temalı akvaryumlarda çok yakışıyorlar. Bir diğer bitkimiz, bende bunun bayağı büyüğü var ama buraya küçüğünü getirdim. Bir dağ palmiyesi. Bunu özellikle akvaryum yaparken, teraryum yaparken sık sık kullanmayı seviyorum. Çünkü bakımı çok kolay ve çok güzel büyüyor. Çok düşük ışık altında çok hızlı büyüyebiliyor. Zaten doğrudan güneş ışığında sevmiyor, hemen kuruyor. O yüzden nemli ortamlarda tutup böyle bol su vererek hayatına devam ettirebilirsiniz. Çok yüksek ışık, çok yüksek verimlilik demek olmuyor işte bazen. Biraz daha böyle gölge ortamları seviyorlar. Ben bu dağ palmiyesini doğrudan suyun içine konumlandırmıyorum. Zaten doğrudan suyun içine konumlandırdığınızda muhtemelen çürüyecektir. Sadece tabanının nemli kalacak şekilde konumlandırıyorum. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Akvaryumunuzda bir şelale sistemi kurabilirsiniz. Daha çok böyle teraryum gibi bir akvaryum kurduğunuzda, hani karasal alan, sucul alan gibi ayırarak kurduğunuzda bunu böyle tam orta forma yerleştirebilirsiniz. Burada çok güzel büyüyor. Özellikle çamur zıpzıbı gibi hem karasal yerlerde hem sucul ortamlarda yaşayan canlılarda sık sık kullanılabilen bir bitki. Ben de şu anda büyütüyorum. Böyle küçük yavrular da alarak kendimi çoğaltmaya çalışıyorum. İlerleyen dönemde bunlarla da bir proje yapacağız. Ama şunu söylemek lazım. Bu bitki Monstera ya da Patos gibi çok da etkin değil. Su içerisinde kullanamadığınız için şöyle yapabilirsiniz. Ben genelde bu şekilde kullanmaya çalışıyorum. Yine akvaryumun üst köşesinde bir plastik saksı sabitliyorum. Bunu bir telle ya da 3D yazıdan bastığım herhangi bir parçayla oluşturabilirim. Sabitliyorum. Bildiğiniz kil topları var. Küçük, suda dağılmayan kil topları. Bunları koyarak bitkiyi de içine oturtuyorum. Sadece tabanını su yüzüyle örtüşecek şekilde koyduğunuzda sulamanıza gerek kalmadan çok hızlı büyüyen bir dağ palmiyesi elde etmiş oluyorsunuz. Ve son olarak şans bambusu ya da lucky bambu artık her yere geliyor. Her markette bulabileceğiniz bir şey. Bunu doğrudan akvaryumun içerisine koyabilirsiniz. Ama burada önemli bir nokta var. İlk aldığınızda şans bambusunu doğrudan akvaryuma sokmayın. Bir süre bunu ayrı bir şişede, bir vazoda bir beklet. Birkaç gün bu vazoda zaman geçirsin. Çünkü doğrudan koyduğunuzda köke yapışmış herhangi bir zararlı maddeyi doğrudan akvaryum içine sokabilirsiniz. Yine nitrat emilimi konusunda, suyu stabilleştirme konusunda çok etkin kullanılabilecek bir bitki. Çok da faydası var. Ben her akvaryuma birer kök sokmaya çalışıyorum. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi kökün suyun içinde kalmasını sağlarken yaprakların, yani üst kısmının suyun dışında kalmasını sağlamak. Bu sayede bitki çok daha güzel bir gelişim elde ediyor ve çürümemiş oluyor. Lucky bambuları ya da şans bambularını yine keserek çoğaltabilirsiniz. Çok uzadığında ortasından kesin, ayrı bir yerde köklendirin. Yine köklenmiş kısmını doğrudan akvaryuma sokabilirsiniz. Akvaryum kumlarında iyi kök geliştiriyorlar bu arada. Bitkili akvaryumlarınızda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hem kök geliştirerek suyun altında, kumun altındaki zararlı unsurlara da emilim sağlamış oluyor. Hem de güzel büyüyor ve görseli çok güzel. Özellikle bu aşamada böyle bambulardan oluşan akvaryumlar kuruyorlar. Benim de hayalim. O da çok güzel bir görsele sahip oluyor. Hem de dengeli bir akvaryum oluyor. Bunu ben koridor hastaları üretirken, çöpçüler üretirken de kullandım. Sudaki zararlı malzemelerin emilimini sağladığı için yumurta çıkımı çok yüksek oranda oluyordu. Yine üretimlerde sık sık kullanıyorum. Şans bambusu da bu şekildeydi. Evet, bu videoda sizlere akvaryumda kullandığım 4 farklı salon bitkisinden bahsettim ve kendi tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Bu gibi daha fazla içerik için beni aşağıdan takip edebilirsiniz. Videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.